Merhabalar, iyi akşamlar. Selamlar, iyi akşamlar herkese arkadaşlar. Yüzümüzün güldüğüne bakmayın. Güler yüzle yayın açmaya çalıştığımız için. Yoksa genel olarak tabii ki de hepimiz mutsuzuz, keyifsiziz. Sadece e, Ramazan böyle önemli günlerde bunların yaşanması bizi aslına bakarsanız ekstradan derinden etkiliyor. E, deyip aslında yayını başlatayım. Yani keyifsiz olmamın sebebi piyasa değil. Tamamıyla yaşananlar. Ee, o yüzden de hani bu şekilde yayın açtığımız için de kusura bakmayın. Evren nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım diyebiliyorum. Yani hepinize iyi akşamlar. Tekrardan hayırlı Ramazanlar dilerim. E, Yani böyle bir savaşın olması dediğim gibi ya istemediğimiz şeylerin gerçekleştiği ikinci aya girdim açıkçası. Ne zaman istemediğim bir şeyi dile getirsem olması hoşuma İstemediğim bir gidiyor. şey dedin 60K gösterdin 60K geldi. İstemediğim şey dedin savaş dedin savaş geldi. Sen de bir nevi Gerçek Vanga'sın yani. estağfurullah canım. Onunla kapışamam da. Yani belli şeyler sinyallerini veriyordu yani bu kadar fazla kızışmanın olduğu bir yerde piyasaların böyle bir durumunda bunların gelmesi çok şaşırtıcı şeyler değil. Daha önce gördüğümüz, yaşadığımız şeyler abi. Dediğim gibi Hı hı. benim genelde tuttuğum her yıllık farklı not defterlerim var. Eski zamanlara göre dönüp baktığımda da Rusya zamanında ne olduysa yine aynıları oluyor gibi hissettim ve düşüncem öyleydi. Yani bu savaşın çok derinden etkileyen yakın arkadaşlarım da var bu arada. Şu anda zor durumda olan, hatta çıkmaya çalışan. O yüzden Hı bir an hı. önce sona ermesini, gerçekten e, normal insanlar gibi masaya oturup bunların konuşulabileceği belli bir oturum olmasını diliyorum. Barış olmasını dilerim gerçekten. Çünkü kaybedenin insanlık olduğu, hiçbir çatışmanın, hiçbir savaşın kazananı olamaz. Ee, Ve bu şu anda gördüğümüzde o. Ee, Yani bütün şeyimiz, sadece yayın akışımız bu değil tabii ki. Sizlere elimizden Hı hı. geldiğince geçtiğimiz haftanın analizlerinden kıyaslayarak bu hafta neler olacağını, Mart ayına girdiğimiz için çok önemli zamanların içinde olduğumuz, aynı zamanda piyasalarında zaten sizler takibinde olduğunuz ve görüşünüzü sizlerin de bizlere bildirmesini istiyoruz. Elimizden geldiğince sizlere kendi bilgilerimizi, yorumlarımızı ve analizlerimizi paylaşıp kişisel görüşlerimizi sunacağız. Bunların hepsi eğitim amaçlı arkadaşlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman kendi dediğiniz, düşündüğünüz uygulamanızı tavsiye ederiz. Evet. Nasıl Okey, başlayalım ben o zaman isterseniz? Bir. alıyorum abi. Şimdi Aynen. arkadaşlar, tarihi bir haftayı aslına bakarsanız geride bıraktık. Yani şöyle bir kısa bir özet vermek gerekirse Şubat ayı Bitcoin için gayet brutal bir ay oldu ve %30 bir kayıp yaşandı. Total marketten, total kripto piyasasından 800 milyar dolar silindi. 2,6'dan 1,8 trilyona düştü. Ve bu hafta da 3 tane kriz yaşandı. İşte, birincisi Trump'ın %15 küresel tarifesi. Arkasından Amerika ve İsrail'in İran'a saldırması, ki adını Operation Epic Fury koydular. Üçüncüsü, PCE enflasyonunun %3'e çıkması. Yani ve bunların üçü aynı hafta geldi. Geçen hafta yayında, size şey söylemiştik, fiyatın 62.000 bölgesi, 62.500 bölgesinin destek olduğundan bahsetmiştik. Haftalık destek. Fiyatta oraya evet, haftalık destek. Fiyat oraya kadar o da hani balinanın 60-62 bin bölgesinde $2,4 milyon da balinaların bir long kalkanı vardı. Fiyat da orayı tuttu. Sonrasında da işte 70 bine kadar %11, %12'ye yakın bir short squeeze verdi. Ama yani asıl hikaye işte burada biraz daha retailer'ların panikte satarken balinaların 270 bin Bitcoin almış olması. Bu da 23 milyar dolar değerinde ve bu çok büyük bir rakam. Eee, ve hani istatistikler diyor ki bu son 13 yılın en büyük alımı. 2018'de 2022'de işte diplerde de onların ortalama aynısını görmüştük. Fear Greed'i 5'lerde gördük ki hani bunu da yani onun altında tarihinde sadece 2 kez görmüştük. Ama şöyle bir istatistik daha var Evren. Bu hani onun altına düşmesinden sonra da büyük rally'ler gelmiş. Öyle Hı bir hı. durum var. Ama tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü İran Savaşı devam ediyor. İşte PCA %3 ile Fed'in elini kolunu bağlıyor. 6 Mart'ta NFB'de benchmark revizyonu 1 milyon hissedilebilir. Yani özetle yani volatilite bitmedi abi.
Eee, ve hani Vanga tarihlerimiz de yaklaşıyor. Eee, yani 2-9, 17 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. 16 Mart O pardon. hafta. Hı hı. O yüzden hani evet, ekran başında olmamız gereken bir zamandayız. Ama birazcık daha böyle hani bölüm bölüm gidelim diyorum. Hani, aslında bir sözü sana bırakmak istiyorum. Bu İran Savaşı ve jeopolitik risklerle başlayalım diyorum. Hı hı. Çünkü bu hafta, yani bu haftanın her şeyi değiştiren olayı bu oldu. Senin fikirlerin, bakış açın çok çok değerli. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle az önce bahsettiğim gibi jeopolitik karışıklık ve zaten manşetlerimiz, bizim de manşetimiz bu şekildeydi, başlıklarımız. Orta Doğu'daki bu gerilim, normal bahsedilen, hani eskiden bir blöf yapılırdı, marketler sarsılırdı, bir şey olurdu vesaire. Öyle bir gerilim değil. Fark ediyorsanız, artık siz de takip ediyorsanız, bu çok daha derin sorunlar yaratabilecek olan, e, uzayabilicek olan, yani ben uzamasını, tabii ki başlamamasını isterdim ama uzamasını hiç istemezdim. Fakat şu anda bu birçok etkide tepki veriyor. Petrol fiyatlarının yukarı doğru yönlü tepki göstermesi, yani 59-58'lerde konuştuğumuz şeyin petrol fiyatının 75'lere gelmesi. Bu olduğu zaman ne olduğu ile ilgili direkt size bir bilgilendirme vermek isterim. Bu olduğu zaman arkadaşlar, bu devamlılık verildiği zaman, şimdi etki tepkinin dışında bir de sürücülük olması gerekiyor. Yoksa daha önce gördüğümüz gibi short squeeze yaratılır. Ertesi gün ya da pazar günü bir hareket gelir. Salı günü aynı yere geri geliriz. Fakat bu realiteyle enflasyondaki korku geri gelir. Onun dışında zaten bu ara haberlerde Bloomberg dinliyorsanız 2 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü baskı gösterdiği, doların hala zayıf ve kararsız olması. Bunlar çok kritik değerler. Yani ne kadar finansın dünyasındasınız bilemem, tabii ki hepimiz ayrı perspektiften bakıyoruz. Kimisi sadece trade'ine bakar, hiçbir şey görmez. Kaldı ki benim çok uzun yıllar boyunca hiç haberlere bile bakmadan trade ettiğimi çok iyi bilir beni tanıyan insanlar. Umursamadan sadece matematikli ve rakamlar üzerinden bir şey. Ama ancak şu anda yaşadığımız dünyada bunun çok daha büyük etkisinin olduğu, aynı zamanda sizlere de makro perspektifte de bir bilgi vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için böyle daha detaylı giriyoruz. Şimdi e, dolar, eğer ki tahvil faizleri yukarı giderken dolar güçlenirse, o zaman kripto genelde zorluk çeker. O yüzden de şu an tablonun net olmadığı, bu zaten Vanga'nın da tarihlerinin geldiği bu ay bence birazcık daha içine gireceğimiz bir dönemdeyiz. Jeopolitik ve enerji konusunda enflasyonun korkusunun geri geleceğinden bahsettim ve bununla beraber e, Fed'i etkiler bu. Yani en başta aslında. Yani Serkan'la da geçen konuşuyorduk. Hani bu Fed'i ne kadar etkiler? Aslında bence karar almasında etkili olacaktır ve Fed beklediği zaman da riskli varlıklarda tabii ki para akışı yavaşça hız keser. Şu anda Bitcoin ve kripto piyasaları bunu zincirli olarak fiyatladığını ben düşünüyorum. Bence savaş başlamadan önce belli başlı fiyatlamaların yaratıldığını hissediyorum, görüyorum ve bunun geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren de kriptoda gördüğümüz üzere fiyatlarının aslında birazcık daha zaten bu risklerin olduğunu gördük ve şimdi de marketin bugün açılışı ile beraber de bütün neredeyse, yani S&P 500'den tutun Bitcoin'e kadar zaten bir kalkış görüyoruz. Bunun ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekçi olmayacağı, planlarda bir değişiklik olup olmadığı ile ilgili de tabii ki konuşacağız. Onu biraz daha grafiklerin üzerine geçtiğimiz zaman açıklamak isterim. Çok fazla Amerika haberlerini de, yani 3 gündür takip ediyorum. Çok fazla Çin ve global risklerinden bahsediliyor. Çin tarafındaki büyüme verilerinin zayıf olması, onların da PMI aynı zamanda bu zamanlarda gelecek. Bu nedenle onların, Çin'in baskısıyla beraber, marketlere yarattığı etkiyle beraber şu anda bence bir reaksiyon fiyatlaması görüyoruz. Fakat perspektif olarak çok bir şey değiştirmiyoruz. Önemli olan şey e, bu dönemki gelişmelerde jeopolitik risklerin ne kadar artacağı. Yani bu İran'ın elinde olan Hürmüz e, kanalındaki orada bir kapanma görülürse, buradan akan %20, dünyanın yani petrol akışının %20-%22'sinin buradan olduğunu biliyoruz. Bunları normal finans okumak gerekmiyor. Bunlar zaten bilinçli ve birkaç haber okuduğunuz zaman bilebileceğiniz şeyler. Yani herkes der ki fiyatlar düşer ama petrol uçar.
Efendim, buyur. Evet, kaldırıyorum. Notlarım da şey var. Eğer Hürmüz Boğazı küresel petrolün %20'sini taşıyor. Kapanırsa felaket diye not almışız. Ve petrol de patlarsa CPI yukarı, Fed faizi arttırabilir ve Bitcoin de çöker diye de notlarımızın içerisinde var. Doğru. Ama hani Bunlar bu iş kısa sürerse de piyasa rahatlar, Bitcoin relief rally'sini yapabilir gibi bir notlarda şu anda var. aynen. Yani o zaman bunu söylemişken ben düşüncemi söyleyebilirim istersen. Hı hı. İstersen şey üzerinde şart üzerinde gösterebilirim. Yo, Beraber gidelim. hani sadece Hürmüz Boğazı'ndan bahsettiğin için Ha, tabii araya tabii. girip Bu bunu kesinlikle çok tamamlamak çok istedim. önemli ve değerli bir bilgi. Ancak şu anda benim beklediğimden çok daha fazla bir vahim bir kargaşa var. Yani bu kadar hızlı ben bir şeylerin yok olacağını ya da başlayacağını ben düşünmüyordum açıkçası. Ve hani çok fazla da net söyleyebileceğimiz şeyin olmadı çünkü beklentinin çok farklı. Yani evet, ben bir savaşın başlaması, herkes bence bunu düşünüyordu, görebiliyordu da. Ama bu kadar hızlı bir hafta sonu sadece cumartesi pazar içinde bu kadar fazla yıkımın olması vesaire ve bunun daha da ateşin püskürmesi devam edecekse o zaman risklerin artacağını düşünüyorum. Fakat piyasalar biliyorsunuz ki arkadaşlar korkuyu çok farklı yönetiyor. E, Bugün ve dün itibariyle ben özellikle belirli datalara baktığımda retail'ın çok daha büyük shortta olduğu, hatta bence bugün itibariyle de 65-66 bin dolardan birçok insan short squeeze'de şu an para kaybetmiştir diye düşünüyorum. Umarım sizler de Veriler benzer. öyle söylüyor. Veriler öyle söylüyor. Bayağı short squeeze'e kaldı. Aynen. Ve bu emin olun ki corporate'lar, şirketler, kurumsal yatırımlar, trade eden botlar diyelim. Bunların duygu perspektif olmadığı için açıkçası savaşın verdiği korkuyu satın alarak bundan imkan sağlıyorlar kendilerine. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kriptonun iç dinamikleriyle ilgili belli başlı kendime şeyler ayırdım. Bence en önemli yerlerden bir tanesi bu. Çünkü son haftalarda şu anda grafiklere baktığım zaman da yani ciddi bir kaldıraç temizliği yaşandığını zaten görüyoruz. Şimdi çok fazla söyledik yaptık demek istemiyorum ama arkadaşlar, ben kendi grubumuzdaki insanlar, trade eden arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz artık bunu biliyor ki son 2,5-3 haftadır, neredeyse bir aydır bizim kullandığımız kaldıraçlar çok çok daha düşük. Hatta bazı trade'lerim Serkan'ın bile şaşırıyor. Diyor 1x, yani oha diyor falan. Hani bu böyle olması gerekiyor. Çünkü riskin olduğu yerde, bu kadar fazla volatilitenin olduğu yerde dikkatli olmamız gerekiyor ve bakın, hafta sonu bir akşam yemeğine gittiğinizde geri geldiğinizde bir bakıyorsunuz %5 düşmüş. Şimdi bakıyoruz %10 kalkmış vesaire gibi. Şimdi likidite süpürüldüğü zaman ona işte liquidity sweep diyorlar. Likiditeyi aldıkları zaman, o open interest'in düştüğü zaman ne oluyor? Bu kötü mü? Aslında kötü değil. Geçtiğimiz hafta da size bir bias sorusu gelmişti bize. Ve ben de kendi bias'ımı, yani marketle ilgili perspektifimin açıkçası belli bir dönem bullish olduğunu söylemiştim. Bunun nedenlerini sıralamıştık. Bu görüşten farklı bir şey düşünüyor muyum? Hayır, hala aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü daha önce ki savaş durumlarında da aynı şeyleri yaşandı ve market tam tersine hareket etti. Sadece benim bu sefer düşündüğüm teknik perspektifte, hiçbir haber olmadan teknik perspektifi düşündüğüm şeyde tekrardan bir kere daha benim son destek olarak gördüğüm ve beklediğim haftalık kapanışın üzerinde olmayacağı 56, 57, 58 bin dolarları bir kere daha test edip oradaki 60 bin dolar fitilini bir kere daha temizleyip ondan sonrasında 78-80 binlere, belki 90 binlere kadar da kalkabileceğimizi düşündüğüm perspektifteyim ve buna göre planımı hazırladım. Çok hızlı olmadı tabii, gerçekleşmiyor şu anda bu, ama olduğu zaman da buna hazır olacağım. Bunu neden söylüyorum? Neden tekrarlıyorum? Çünkü daha öncelerinde bana gelen mesajlarda birebir olan, Serkan'a da gelen konuşmalarda ben onunla da paylaşıyorum aynı şeyleri. Bizler duygularımıza yenik düşüp o fiyatlar istediğimiz geldiğinde, short ya da long fark etmez, fade olan herkes için geçerli, o geldiğinde hazır hissedemiyoruz ve o tuş elimiz gitmediği konusu oluyor. İşte kararsız kaldığım için bu oldu. Ama en azından önden belirlersek bu durumun, bu perspektifin, bu analizin realitesini o zaman kendimiz daha iyi yorumlayabiliriz. Yoksa kimseye zaten bizim long ya da short aç diye de bir lüksümüz yok. Kendi yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Şimdi genelde büyük hareketlerden önce kaldıraç temizliğinin yaşandığını zaten artık herkes biliyor. Bunun başlamasıyla olduğunu biliyoruz. Tek başına yeterli kalmıyor tabii ki. Şu anda Bitcoin ihtiyacı olan şey aslında bence netlik. Yani tek aranan şey bu. Makro taraftaki
netleşmeden kriptoda kalıcı bir trendin başlatmakta zorlanması nedeni, çünkü gerçekten de bir hafta önce haber görüyorsunuz 450 milyon dolarlık short pozisyon açan şirket, bir bakıyorsunuz bugün 1 milyar dolarlık long pozisyon açıyor. Yani orada da karışıklık var. Emin olun, sadece siz, biz bu kargaşayı yaşamıyoruz. Asıl soru diye düşündüğüm zaman, çok da uzatmadan Serkan'a da sözü hemen devredeceğim. Asıl soru şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız düşüş belli bir sindirme süreci mi? Ben kendime bu soruyu soruyorum. Buna baktığım zaman şu anda yan ekranımda grafik var. Grafiğe de bakarak aynı zamanda sizlere bir şeyler söylüyorum. Bunun içinde e, daha büyük yeniden bir fiyatlamanın başlangıcı mı, yoksa işte süreci mi geldi vesaire gibi. Şimdi arkadaşlar, konfirme olarak yaklaşık olarak 5 aylık kırmızı bir chart görüyoruz. Risk primlerinin yükseldiğini biliyoruz. Benim okuduğum tabloda likidite beklentisinin çok fazla insan tarafından ve şirketler tarafından e, yarattığımız terminal üzerinde de bunu dominansla görebiliyoruz. Yani dominans derken footprint dediğimiz, nerede hidden alımların, nerede gizli alımların, nerede gizli satımların yapıldığını gördüğüm zaman bunun farkına varıyorum. Notlarıma yazdığım şeyde de yayın akışında söylemek için bu sistematik bir kırılma sinyalini vermiyor. Bu yüzden panik veriliyor, ama temkinli olup eğer gerçekten belli akışın, belli bir trendin yaratıldığını gördükten sonra bir pozisyona girerseniz çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Özellikle kripto tarafında 7/24 açık olan bir market üzerinde. Bu tension dediğimiz, yani bu kızışmanın bu kadar yüksek temponun ve tansiyonun arttığı yerde herhangi bir taraf tarafından, iki tarafın da şu anda, ben eminim ki evet, savaş şu anda başladı, tamam, bunu biliyoruz, ama çok daha büyümeden önce, bir an önce ateşkes olması, bir konuşma, oturma, masaya oturma konusu olmasının da çok önemli olduğunu bildiğim için bu dönemde haberlerin ve gelecek olan dataların değerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve genel piyasada bu haberler gelse de gelmiş olsa bile benim planımda henüz bir değişiklik gerçekleşmedi. Benim planımda ve marketin çok daha kötü darbe yiyeceğini göreceğim noktada, dediğim gibi haftalık üzerinde 55 bin dolar altında kapanış yaptığımız dünyada çok daha kötü bir realite, Bitcoin için özellikle base olarak Bitcoin'de çok daha kötü bir realite göreceğimizi düşünüyorum. Ama şu anda hangisi daha ağır basıyorsa, eğer spot olarak ben bu bölgeyi 55-60 bölgesini toplama kararını verdiysem de bu benim tamamen kendim görüşümdür. Ben de görüyorum 5 aylık negatif olduğunu her şeyin. Yani hocam ne alakası var, bu kadar kaos varken fiyat mı Sesin yükselecek derken ikili dönüyor. fiyat mı Sesin sesim geliyor mu? geliyor. Öbür şey yayındaki şey ikili dönüyor da o yüzden ses. Hmm. Kapattı mı diğer tarafı? Şundan dolayı. Şu anda senin ekranı görebiliyoruz. Yayın Aha. ekranında. Okey. Yok ikili yani terminalde yayın otomatik olarak aktif oluyor şu anda bizim Anladım. YouTube yayını da. O Anladım. bizde de açık olduğu için ses ikili çarpmaya döndü. Anladım. Kusura bakma böldüm. Hiç sorun değil, estağfurullah. Zaten çok da bunun üzerine çok daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Hı hı. Genel perspektif üzerinden birazcık daha toparlayarak böyle bir konu anlatmak istedim. Dediğim gibi Hı çok hı. keyifli bir zamandan geçmiyoruz. Kusura bakmayın. Keşke sizleri şarkıyla, türküyle karşılasak, ama hepimizin moralinin bozuk olduğu. Yani benim Serkan'la bir saat önce konuşurken arkadaşımın telefonla arayıp çıkmak için elinden geleni yaptığını söylediği bir durumdayız. Bunlar keyif bozucu şeyler. Umarım Barış'ın çok yakında karşımıza çıkacağı bir gün ve hafta, böyle bir ay geçiririz. Kötülüklerden biraz daha arınmış bir döneme gireriz diye Serkan'a bırakayım. Onun sorusu varsa elimden gelince yanıtlamaya çalışayım. Şöyle başlayalım. Piyasalar nasıl tepki verdi? Yani hafta çalışına. Yani mesela S&P'den istiyorsan başlayalım şöyle bir ufaktan. Hı hı. Ben hani en azından kendi şeyimi söyleyeyim. S&P bizim Kumanç tarafında long term olarak yani uzun vadede destek olarak çalışabilecek olan bölge 6.786 bölgesiydi. O Hı hı. bölgeden de bugün içerisinde tepkisini aldı. Fakat en azından bir de hani şu tarafını söyleyeyim. Fiyatın yani endeksin 6.900'ün üzerinde
minimum günlük kapanışlar yapması lazım ki tekrardan bir pozitife dönebilme ihtimalim olsun. Tabii ki de bunun net pozitifliğini birazcık daha şeyde görürüz. ATH bölgesinin üzerinde görürüz ama evrenin de şöyle bir teorisi var. Klasiktir, eğer piyasa düşecekse ATH'teki üzerine ufak bir SFP'sini yapar, orayı ufaktan bir temizler. Ondan sonrasında geri çekilir gibi. Mesela S&P ile alakalı bir bilgi vardı. Sonra bir istiyorsan bir altını yorumlayıp, gümüşü yorumlayıp sonra da hızlıca kriptoya geçelim. Böyle kısa kısa Tabii ki. gördüklerimizi. Hatta Bir, petrol de benim yorumlamam gerekiyor. tabii ki. Şimdi şöyle arkadaşlar, Cuma günü, Perşembe günü aslında bu haberlerin birazcık daha kızışması olduğunu gördüğümüz dünyada, yani çarşamba, Perşembe diyelim, S&P 500'ün üzerindeki yapılan gerçekleşen hareket bizim, yani benim ve Serkan'ın için çok belirli bir hareketti. Derinliğinin düşüş şekli, yani ve bunun markete nasıl yansıdığı tabii ki Cuma gününden sonrasında, Cumartesi günü sabah uyandığımız şekilde gördük ve bunun pardon, affedersiniz, etkisini yaşadı. Ve fark ettiğim şey şu. Şimdi hala bu tension, bu kadar kaos ortamı olduğu halde hala teknik olarak perspektifte yine likidite avı yaşandı. Yani 6790 bölgesinde S&P 500, SP 500 üzerinde, yani bu realiteyi görüyoruz. Şimdi ben o zaman diyorum ki bütün fikri, haberleri okuduğunu, gördüğünü bir kenara ayırıp bunun üzerine yorumla. O yüzden de tekrar da aynı şeyi söylüyorum. Bu kalkışın, tekrar bugün sabah piyasaların kalkışının olması nedeni, ben şunu düşünüyorum. İnsanlar market açılmadan bence bütün limit order, market orderlarını satış için bence verdiler. Yani retail dediğimiz sizler, bizler gibi insanların korkuyu şu anda risk edemeyeceklerini düşünüp ve aynı zamanda e, petrolün de fiyatlarının pazar açılışıyla beraber ne olduğunu gördükleri zaman büyük ihtimalle böyle bir hareket yaptılar. Bu büyük balinalar ve büyük oyuncular için çok büyük avantaj arkadaşlar. Bunu defalarca kez gördük. Kimi zaman geldi, ABC fark etmez hangi başkansa, o geldiği zaman, konuştuğu zaman da aynı şeyi yaşadık ve bunun etkilerinin nasıl olabileceğini gördük. O yüzden teknik perspektifte 6800'ü koruyabildiği dünyada benim beklediğim tekrardan bir 7080'ler, 7100'leri test etmesi ve oradaki esas büyük likiditeyi aldıktan sonra düşüş yapacaksa yapması. Yani eğer bu olacaksa ve çok daha büyük bir yıkım olacaksa markette, bence önce bu korkuyu tekrardan her şey güzelmiş gibi görüp likidite almaları, ondan sonrasında aşağı çekmeleri daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben hiç şaşırmadım pazartesi günü açılışı. Hatta tanıdığım birkaç kişiyle bunu konuştuk, görüştük. Tabii ki zor bir zaman. Yani tahmin yapmak için, biriyle bir şey konuşmak için zor bir zaman. Ama herkes farkında yani. Evet, savaş başladıysa ne olur? Herkes risk faktörlerine kaçarlar. Parasını cebine koymak ister. Ama bu her zaman gerçekleşmiyor. Aynı şekilde olmuyor. Dikkat etmemiz gereken şeyler arasında. Ben altını sana bakacağım ama mesela gümüşle ilgili konuştuğumuz şeylerin ve Grafiğini açayım bu arada. hatırlarsanız, efendim, tabii Grafiğini açabiliriz. açayım mı? Tabii açabilirsin. Ben bilinçli olarak yayınlarda konuştuğum şeyi çok fazla silmemeye başladım. Bu daha dürüstçe sizlere de gösterebileceğim anlamında geldiği için olduğu gibi bırakıyorum ve sonrasında başka grafiklerde günlük trade'lerimi yapıyorum. Arkadaşlar, biz bu bölgenin, yeşil bölgenin, yani 67 ile 62 bölgesinin mantıklı olabileceğini ve ben $100 geldikten sonra bunun riskini etmeyeceğimi, kendi açımdan bunu söyledim ve güzel de çalıştı yani. Gümüş üzerinde para kazanabiliyorsanız böyle bir düşüşten sonra, ne âlâ ne güzel. Bununla beraber altının zaten şu andaki geldiği ve kıra kıra geçtiği aslında yapıdan baktığımız zaman bulunduğu nokta benim açımdan açıkçası riskli bölgeye girdi. Daha önceki nerede short perspektifine bakıp nereye kadar düştüysek yine aynı bölgeye girdi. Fakat altında şu anki hareket birazcık daha savaşın etkisi olduğundan dolayı biraz teknik bakmaktansa sakin olmayı ve bunda çok büyük trade'ler yapmamayı düşünüyorum. Kimisi bunu doğru bulur, kimisi yanlış bulur ama benim bu kendi isteğim. Eğer riskli bir perspektife bakacaksam da 4460 ile 4550 bölgesinde tekrardan bir dönüşüm yaşanıp en azından 5000'leri tekrar test edebileceği kararı yönündeyim. E, istersen buradaki Bitcoin'e geçeyim mi, yoksa önce S&P? S&P zaten söyledik, altını söyledik, Evet, gümüşten bahsettik. Sadece evet, ben bir izninle petrolü göstermek istiyorum. Çünkü daha evet. önceden analizini yaptığım ve arkadaşlarla paylaştığım bir şey bu. Bir saniye.
Downstream. Şimdi benim hatta benim şöyle bir cümlem var. Şurada da var. Mayıs'a kadar bir yükseliş beklemiyorum diye şurada notlarda vardı ama durmuyor. Neyse. Açıkçası mayıs'a kadar da şeyde bir yükseliş beklemiyorum diye notlarımda vardı. Birazcık daha zoom in yapayım. Burada bir düşen bir kanal vardı. Buradaki düşen kanaldan işte pazartesi günkü açılışla beraber hacimli bir şekilde, hayretten gap'li bir şekilde bu bölgeyi kırdı. Aslında fiyatın da burada yani 23 Haziran 2025'te gene bu dirence gelip yıkılmasının sebebi gene Trump'tı. Hani gene böyle manipüle etti piyasayı ve ondan sonra tekrardan support bölgesi olan neresiydi burası? 55.32 ile 58.34 bölgesine kadar petrol geri çekildi. Ben gene bu kalkışta açıkçası çok dürüst olayım. Burayı kırmasını çok fazla beklemiyordum. Ta ki işte o savaş başlayana kadar. Zaten savaş başlayınca da Evren'le aramızda konuşmamızda ve Ichimoku'da da gördüğümüz 75-62'di yanlış hatırlamıyorsam. İlk bölgemiz 73-74 diyelim ona. İkinci bölgemizde 75.1 bölgesiydi. Buraya kadar buranın direnç olduğunu konuşmuştuk. Artık hani bu 75 birin üzerinde kalırsa evet petrol kendi içerisinde boğasını başlatır diye de ekleyebilirim. Ama şu anki görüntü en azından ne zaman başlamış? 2023 Eylül'den beri geri çekilen petrol düşeni kırdı. Hatta işte buradaki gene bu trendline'ın altında kapanışlar yapmazsa yükselişine devam eder. Hatta belki de 75 birin üzerinde kapanışlar yapar diye korkutucu bir sahne karşımıza çıkıyor açıkçası. Doğru diyorsun. Ki Umarım doğalgazı da etkiledi. Doğalgaz da yanlış hatırlamıyorsam bu arada ne durumda bakmadım bugün hiç. Aklıma geldi diye şu anda bakıyorum. Doğalgaz yok manipülatif. çok aman aman bir etki çok bir şey yaratmamış. Zaten gereken önceden yapmış. Okey abi sendeyiz. Şimdi Bitcoin tarafında. teori tarafında birazcık konuşabiliriz. Ne düşündüğümü birazcık daha sizlere daha dediğim gibi daha önceki çizdiğim şeyleri çok fazla silmemeye çalışıyorum. Dilersen benim grafiğimi paylaşarak arkadaşlarla da bunu gösterebilirim. Okey. Arkadaşlar total market üzerinde daha önceki e, kırılımda yani aldığım pozisyon, short pozisyonumu 60. bin dolar bölgesinde kapattığımdan bahsetmiştim. Buna üzüleceğim nokta eğer ki 55 bin dolar altında kapanış haftalık yaparsak o zaman keşke kapatmasaydım diyeceğim, üzüleceğim bir durum olacak. Fakat hala bunun devam ettiğini ve bunun aksi olan bir şey olmadığını gördüğüm için bunu paylaşabiliyorum sizlerle. Düşündüğüm yapıda da burada gördüğünüz gibi nasıl 56-58 binde bir fitil atabilme imkanımız olabileceğini düşünüyorsam şu anda da buna göre gittiğini düşünüyorum. Ve o yüzden de şöyle bir çalışmayla gösterebilirim size bunu. Benim perspektifimde böyle bir yapı var. Özellikle şimdi bugünkü likidite ve short squeeze olarak yaptıkları imkanı gördükten sonra bunun e, yani bu bölgelerde en azından 2-4 total markette 2-4 bölgesini alabiliyorsa oraya aldıktan sonra bu bahsettiğim düşüşe inmesi tabii bu günlük chart üzerinde gösteriyorum. Birkaç günde sürebilir. Bir hafta da sürebilir. 2 hafta da sürebilir bilmiyorum. Ama olduktan sonra eğer bu gerçekleşirse benim düşündüğüm artık çok büyük bir akümülasyon olmadan artık buradaki likiditeyi aldıktan sonra ve herkesi korkuttuktan sonra da en azından bu bölgeye kadar yani WXY olarak bir kalkış gösterecek. Eğer ki böyle bir şey görürsek genel total market cap'te böyle bir realite görürsek bu %35 %40 arasına kalkış demek arkadaşlar. %30 %40 kripto marketleri için yani çok büyük rakamlar. İnsanlar bunları öyle kolay kolay kazanmıyorlar. Bu rakamlar büyük. Bu nedenle de böyle bir hamle geldiğinde bu hamleyi kaçırmamak için esasen bu yaptığım senaryonun ve daha önce saydığım sayımın, Elliott sayım olarak geçiyor bu. Bu sayımın bir göstergesi olarak düşünüyorum. E, bazı realitelerde şöyle bir şey de var. Şimdi e, bu değil gerçi. Daha önce bahsettiğimiz yapılı gibi daha önce diyoruz ki dördüncü dalgadan beşinci dalgaya kadar düştüğümüz zaman e, eğer derinliğe göre tabii ki bu değişecek. Eğer ki gerçekleşirse buraya kadar gelirse o zaman bu şekilde olduğu için çizdim ve tam da fark ediyorsanız Golden Pocket bölgesi yani 0.618 bölgesi tam olarak aslında total marketin bütün yapısından gelen volüm range'ine değecektir. O yüzden benim sizlere tavsiyem şudur. 1.99 2 bölgesi yani tam bu bulunan bölgenin altında düşüş olduğu takdirde bu bölgelerde kesinlikle alarmınız olsun ve bu alarmın sizin
hazır olmanız gerektiğini göstersin. İlla bir düşen şeyi yakalamaya ihtiyacınız yok. Özellikle çok fazla aranızda kaldıraç trade eden olduğu için rica ettiğim ve kendinize dikkatli olmanız gereken şeylerden bir tanesi bu. Bir belli bir teyit alın. Sadece bir şeye bakmayın. Ondan sonrasında trade'e girmeniz çok daha avantajlı olacaktır. Bunu aynı şekilde Bitcoin üzerinde de tabii ki gösterip söyleyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz range'in value area high'ındayız. Zaten bu bölgeyi biz grubumuzda da paylaşmaya çalıştık. Benim için 7000 ile 7000 pardon 70.000 200 bölgesiyle 71.000 bölgesi açıkçası tam o likidite alınabilecek imkanı olan bölge, oraya filtre atıp bir daha aşağı test edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle şu anda baktığımız yerde birazcık daha haberlerin etkili olduğunu bildiğimiz üzere. Serkan'ın bahsettiği gibi de 62.700-62.500 bölgesindeki haftalık aynı zamanda da günün kapanıştan sonra küçük bir likidasyon olmuştu. Bunun daha derin olabileceğini bekliyordum ama aslında yeterli bir short imkanı geldiği için buradaki kalkışı görmüş bulunduk. Benim için buradaki kırılım şu anda hala direnç olarak çalışıyor. Hala aynı perspektifteyim. Yani buradaki yapıda e, herhangi bir kalkış daha gösterilirse, yani burayı alıp üzerine atıp böyle bir reaksiyon verirse, ben açıkçası böyle bir düşüşün gelebileceğine inanırım. E, Piyasa neredeyse her zaman tam beklediğimizin tam tersini oynatıyor. Korkuyu artık uzun zamandır görmediğimiz seviyelerde yaratıyor. Bu yüzden zaten sizler de bunu biliyorsunuz. Bizler de bunu görebiliyoruz. Bundan 3 ay önce, 4 ay önce 2000 kişilik yayınları sizlerle paylaşırken şimdi 300, 400, 700 kişiyle karşınızda oluyoruz. Çünkü insanlar sıktı. Yani sıkıldığı için de Serkan da sürekli aynı şeyi söylüyor. Yani haklılar açıkçası. Yalan söyleyemem. Gerçekten haklısınız. Ama bu dönemlerde de kazanılabilecek olan yüzdelik oranların bizlerin yaptığı aldığımız işlemlerde bakıyoruz. Yani bu kadar kaotik dönemdeyiz ama bakıyoruz cüzdanlarımız, trade ettiğimiz hesaplarımız e, o kadar da kaotik durmuyor. Bu nedenle de bu zamanlarda doğru risk analizi yapıp risk analizi, yani teknik analizden bahsediyorum, risk analizi yapıp ne kadarlık bir risk iştahınızın olduğunu belirlerseniz çok daha başarılı ve çok daha kademeli ve kaliteli bir trader olursunuz. Çok daha düzgün yatırımlar yapma imkanınız olur. Bu nedenle de açıkçası beklediğim şey budur. Yani benim yukarıdaki beklediğim, biliyorsunuz bu chart üzerinde aynı şeyi devam ettiriyorum. Yani eğer böyle bir iniş yaparsak, bu inişin yapıldıktan sonra diyelim ki geldik, buradaki likiditeyi de aldık. Hatta korkuttu, biraz daha verdi. Belki 73'e kadar bile gidebilir, bilemem. Ama böyle bir gerçeklik yaşandığı zaman da buradaki alarmların çaldığı dünyada benim için daha farklı bir perspektif yukarı yönlü olacaktır. Kaldı ki haftalık kapanışı böyle bir durumun altında kapatıyorsak, en baştan söylediğim gibi hiçbir değişiklik yok fikrimde. Çok daha tehlikeli bir zamana girdiğimizi biliriz. Büyük zaman dilimine geldiğimiz zaman haftalık chartta böyle bir şey gösterebilirim. Aynı zamanda bulunduğumuz, yani son bir 2 3 tane konfirme büyük düşüşün bacağın artık bitmesi gerektiği yerde teknik perspektifte bunun olması gerektiği, daha önce defalarca kez bunu yaşadığımız bir dünyada olduğumuz için de elimizden geldiğince, yani buradaki de aynı şeyler arkadaşlar. 2025 Mart Nisan ayında evet belki 2 hafta veriyordu sonra geri alıyordu ama burada da korkunun çok farklı olduğu, bir haftalık kalkış gösterip aynı haftayı geri yutabilme imkanı olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. E, benim düşüncem şu anlık bu şekilde. Bu kadar yüksek bir düşüş olduktan sonra şu anda ben bu bölgelerde short bakabilir miyim? Short açabilir miyim? Sadece scalp günlük açabilirim. Ama bir asetin %50, %55, %60 düştüğü yerde de açıkçası benim teknik perspektifime karşı olduğu için aşağı imkan 55'ten sonra olacak. O zaman konu başka tabii ki ama bu bölgede en fazla 71-73 bölgesinde eğer scalp olarak bir short yakalayabilirsem, dediğim gibi bu shortun da kapanacağı, en azından %50'sinin kapanacağı yerde tekrar 60 binle o 57 bin bölgesindeki fitil durumuna göre bölge olacaktır diyeyim. Birazcık daha uzattım ama hızlı olabilmeye çalıştım elimden geldiğince. Kusura bakmayın. Ağzına sağlık abi. Sen madem o zaman şeyden bahsettin, Bitcoin'den bahsettin. Ben de izninle Ethereum'dan bahsedeyim birazcık.
geçmiş analizlerinden. Sonrasında tekrardan Bitcoin'e terminal tarafında geri döneriz. Tabii ki. Birazcık ufak görünüyor galiba. Şurada şöyle yaparsam biraz daha kendini belirleyecek. İlk başta büyük bir perspektif size göstermek istiyorum arkadaşlar. Büyük perspektifte buradaki ATH oyununun geri çekilmesinin Take Profit 1'i, Take Profit 2 bölgesi ve Take Profit 3 bölgesinin son destek bölgesi olan 1759 bölgesinden Ethereum tepkisini aldı. En azından şöyle bir senaryo var. ATH'ın geri çekilmesindeki hedeflenme geldi. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Fakat burada bizi birazcık daha korkutan bir durum. Tekrardan yani o yükselen trendin buradaki gibi yani bu 1400'e geri çekilmesi Nisan 2025'teki gibi tekrardan yükselen trendini kaybedip altında kapanış yapmış olması birazcık daha en azından buradaki yükselişte yani buradan tepki alıp yukarı doğru gitmesine 2500, 2500, 2655 bölgelerine gittiğinde buralardan red yeme ihtimali bu en azından bu trendline'dan red yeme ihtimali de böyle şeylerimizin içerisinde oyunlarımızın içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyetten burada şunlar büyük oyunlar. Bir de burada bir büyük oyun vardı. Benim yani buradaki en son bin dolarlardan kalkan Ethereum'un Emm, 1-2 defa Take Profit 2'den red yemesi, burası 16 Aralık 2024. Sonrasında SR bölgesine kadar geri çekilmesi, buradan yeni bir ATH denemesi, ATH'ın SFB yapması ve ondan sonra tekrardan SR bölgesine fiyatın geri çekildiğini görüyoruz. Yani aslında yani işin özetinde 1517 ile 1781 bölgesi büyük resimde, büyük perspektifte yükseliş adına eee, önemli desteklerden bir tanesi ve düşüş oyununda Take Profit 3'ü bittiğini görüyoruz. Burada ekstradan hani bu bölgelerde neler vardı diye sorarsanız bu bölgelerde aylık support bölgesi vardı. 1792 aylık support bölgesiydi ve volüm ve pardon MPOC'ye baktığımızda da burada da haftalık 1805'te de ne zamandan kalmış? 5 Mayıs 2025'ten kalan haftalık MPOC vardı. Şimdi de sadece altta 1700 şu an en azından benim gördüğüm verilerde 1700'de kalan MPOC bölgesi var ki Evren ne diyorsun? Sende de çaplarında var mı 1700 bölgesi? Ben çünkü bunu çok önceden çalıştığım için şey yapıyorum. 1700 mü? Hı hı, 1700 1675'te bir de Naked Point of Control vardı. Tam da oraya almıştı. oralara aynen. 1700 ben 1700 olarak işaretlemişim. Evet. Belki de Doğru. zamanla bazen değişebiliyordu da. Ortalama 1675-1700 bölgesinde MPOC'nin olduğunu da görüyoruz. Bunda yani bu bölgeler bizim için önemli. Fakat dediğim gibi buradaki trendline yani bu tepki aldığımız yani en azından şunu söyleyebilirim. Bu trendline'ın altı bearish, üstü bullish diye birazcık daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde başka çalışmalarımda ne var bu tarafta? Bu eski bir çalışmamdı ama şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ben daha önceki bu 1400'lere indiğinde şöyle bir şey demiştim. Yani bu 2030 ile 2286 bölgesinin üstü bullish senaryo, 2030'un altı da bearish senaryo. Yani bizim tekrardan açıkçası 2300 bölgesini kazanıp oralarda haftalık kapanışlar yapıp fiyatın tekrardan yukarı gitmesini bekleriz. Ama Evren gibi amasını ekleyeyim. Ama Ichimoku bize şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ben bu arada gördüğümü söylüyorum. Olur, çalışır çalışmaz bu başka bir konu. Fiyat short squeeze'ini yapar, fiyat yukarı doğru gidebilir ama bana söylediği cümle şu: "Serkan, sen $93.000'dan beri, eee, ayı sezonundasın ve geçen hafta sana bunun %100 onayını verdim. Bunun onayını Ethereum tarafında nerede kırarız? Hemen size onu söyleyeyim. Ethereum tarafında eğer biz $3.000'ın üzerinde haftalık kapanışlar görürsek ve üzerinde kalıcılık sağlarsak tabii ki bu hafta için söylüyorum. Bunu tamamıyla bu hafta için söylediğim bir şey. Çünkü her hafta değişiyor doğal olarak. $3.000'ın üzerinde haftalık kapanışlar yaparsak mükemmel. Yani bir Ethereum'a bir $1.000 daha yukarı atması lazım. %50 yükseliş ihtiyacı var. Bitcoin tarafına gelirsek Bitcoin'de de bu haftanın verisi bize şunu söyler. Benim 89.000, 88.000 çok özür dilerim. $88.000 üzerinde en az haftalık kapanışlar yapmam lazım ki ben evet en azından bir pozitifliğe geçebileyim. Geçerim de demiyor. Geçebileyim diyor. Öyle bir durum var. Ama önünde şimdi tamam okey şu anda bu arada şunu da söyleyebilirim size.
kısa vadede, kısa orta vadede, orta vadede net şu anda bir pozitiflik görebiliyorum. Bitcoin tarafında ki bunun da ortalama rakamları 66.500, 66.500 üzerinde kalması kısa vadede, kısa orta vadede ve orta vadede pozitif anlamına geliyor. Ama önünde geçmesi gereken ilk en önemli direnç ki geçen hafta söylemiştim 78.870 yani 78.879.000 bölgesi gibi düşünün. İlk başta buradaki bir direnci geçmesi gerekiyor. Sonrasında da 88.000 gibi çok önemli bir direnç var. Onu da geçmesi lazım. Bu da birazcık zor. Yani en azından bilmiyorum. En azından gördüğüm bu şekilde. Yani 78 ve 79 bin bölgesini geçmesinin birazcık daha zor olduğunu düşünüyorum. E, ve İçimoku ayrıyetten bana da şunu söylüyor. Serkan birazcık iyi niyetli olayım sana diyor. İyi niyetli olduğunda senin tekrardan boğa sezonuna geçmene en az 189 günün var diyor. Ama ya, yani anca 190 gün sonra onay veririm diyor. Çok özür dilerim. Hani böyle kötü senaryoda da yaklaşık 400 gün gibi bir gün var diyor. Tekrardan boğa sezonuna. Boğa sezonuna. Bakın traderlar için söylemiyorum. Bir boğa sezonundan bahsediyorum. Yani boğa sezonu nedir? Bitcoin'in 15 bin 16 binden başlayıp bir ATH'a yine bir boğa sezonuna gitmesinden bahsediyorum. Yani şu anda konuştuğumuz senaryo bizim geçmişteki 48 binden 15 bine düşmüş gibi bir senaryomuz. Bu arada geç kalınmış bir sinyal midir? Aslına bakarsanız geç kalınmış bir sinyaldir. Yani bunu bize geçen hafta net bir şekilde söylüyor olması. Fakat Ichimoku'nun kendi içerisinde 4 tane kural vardı. 4 kuralın 2 tanesi gerçekleşmişti. Ve bu arada ben de inanmak istemedim. Hani zaten bunu çok açık bir yüreklilikle söylüyorum. Çünkü o dönemde balinalar alıyordu, Phantom Lights'lar yanmıştı. Hani yani ayı sezonuna girsek bile 103 bine kadar gitme gibi bir senaryo vardı. Benim beklediğim senaryo bu şekildeydi. Ee, Hatta evrenle de konuşuyoruz hani bu kadar dürüst olma Serkan bazen dese de hani her şeyi söylemeyelim, anlatmayalım. Hani çok dürüstüz de bu kadar dürüst olmayalım dediği konulardan biri de şu. Yani kendimde şunu söylüyorum. 97 bin, 90, benim için 2 tane direnç vardı. Birisi 97 bindi, bir tanesi de 103 bindi. Yani 97 binde başlayıp kar almaya başlayıp 103 bine kadar taşıyıp ikili bir dengede gitmek çok daha mantıklıydı. Çok daha doğru bir hareketti. Kendi açımdan, kendi trade'im açısından. Bunu beceremedim, bunu başaramadım. Ee, Hani bana çok bir pahalıya mal oldu mu açıkçası olmadı. Neden olmadığını söyleyeyim. Çünkü 60.200'de Phantom Lights'ların yanmasıyla beraber %95 oranı bile olsa yani %100 oranda Phantom Lights'lar yanmadı 60.200 bölgesinde. Oradan en azından 70 bine kadar ben orada kaybettiğim karımın bu arada zarar da değil. Kaybettiğim karımın ortalama %50'sini alabilmiş durumdayım. Bunu da hızlıca kendi açımdan toparlayabileceğimi düşünüyorum ama ben işte 7-24 24 tane ekrana bakan, ayrıca kendi terminalini yazan, kendi stratejileri olan birisiyim. Yani sizin tarafınıza göre bakınca bana sorarsanız büyük bir hata. Çünkü hani bunu benim net bir şekilde söyleyebilmem gerekiyordu. Hani bunu da bilgilendirme açısından söylemem gerektiğini düşündüğüm için paylaştım sizlerle. Eklemek istediğim şey var mı Emre bununla alakalı? Bence o kadar harş olmaya gerek yok. Kendine Hı hı. haksızlık ettiğin durum var. Ben öyle düşünüyorum. Ben bu arada arkadaşlar biz şu anda yayındayız diye değil. Biz gerçekten Hı hı. samimi olarak da birbirimizle böyle konuşmalar yapıyoruz. Birbirimizi Evet. yargılamak değil ama sorgulamak konusunda birbirimizi sorguluyoruz. Ben Evren bu bir kadar sorguluyor beni. Geçen şöyle bir şey hatta bugün de oldu. Dedi ki Serkan bu arada yayın başlamayacak. Bu hafta piyasın ne? İşte abi ben birazcık daha hani şimdi bu hafta hani 9 Mart haftası başı hani bir yarıştın. Al, işte şu tarihte şu zamanda Bitcoin şuradayken bunu söylemişim bana diyor. Diyorum ki arkadaşım bir dakika. Arkadaşım bir saniye bir dinle her beni şey diyorum yani. sen artık Adam birlikte hepimiz tarihine kadar not alıyor. Kurban olayım ya bari bize yapma. Bize de mi lolo? estağfurullah tam tersi. Biz e, daha iyi olsun her şey diye bu her zaman oluyor ama şöyle şimdi o durumlarda normal day trade olarak Serkan bu trade'leri alıyor. Sadece bazen gerçekten bias'ın değişmesinin dışında trade etmek arkadaşlar kendi başına bir yükümlülük, sorumluluk ve zor bir perspektif. Ve bunlar olurken bu kadar önemli zamanlarda çıkarabilmek istediğimiz terminalin uğraşı ve arkasındaki yapıların düzenlenmesi çok büyük zamanlar alıyordu. Yani bir
bir trader istediği kadar ekrana, istediği kadar dataya baksın. Eğer siz 2 iş çalışıyorsanız, eve geldiğinizde 2 saat trade etmeye çalışıyorsanız bu çok zor bir şey. Serkan için 24 saat içinde 16 saat çalışma vardı. 14 saati terminalle, yazılımla, onunla bununla uğraşacağım. Ondan sonra 2 saat bu çok zor bir şey. O yüzden de kendi bias'ına çok güvendiği için de o iç yapısında değiş. Ama bu mesela ben biliyorum ki terminalle ilgili herhangi bir şeyimiz olmasaydı, öyle bir proje olmasaydı çok daha farklı konuşurdu. O yüzden bu sürekli yaşanan şeyler değil ama bizim yapmaya çalıştığımız şey doğrumuzu da yanlışımızı da sizlerle paylaşıp sahte olmamak için açıkçası en önemlisi bu. Çünkü bence gerçek destek, gerçek inanç bu şekilde doğuyor ve bence bu konuda da sadece böyle bir yorumu öz eleştiri kendisi yapabilmesi için bir insanın ne kadar olgun ve kendini geliştirdiğini söyleyebilirim. Ben Serkan'ı çok önceden tanıyorum çünkü. Gördüğümde, etrafımda tanıdığımda, daha önce çalıştığımda kendini geliştirme yüzdesi olarak bence en büyük şeyi yapan, hatta işte bazen şakasını da yapıyoruz. Boynuz kulağa geçti diye, bence de çok daha hani geçti. Yani öğrendiklerini çok Aslan daha amca. Boynuz kulağa geçti. aynen. Kabul E, et. Biraz daha şeye bakarsak, bu arada fear greed'den bahsettik. Korku ve şımarıklık oranı olarak baktığımız zaman arkadaşlar bu çok büyük bir şey, değişiklik yok. Hala fear'ın olduğu, yani korkunun olduğu bir masadayız. Ancak günlük ve haftalık kalkışların bu şekilde olabileceği, biliyorsunuz ben özellikle cuma günleri asla trade etmeyen bir insanımdır. Çünkü birçok kez yanlışa kapıldım ve özellikle piyasalarda, stok market tarafında çok büyük sorunlar yaşadım. Bunu mesela tavsiye olarak edebilirim. Sizlere de söyleyebilirim. Birazcık izlemeniz gerektiğini ve nefes almanız gerektiğini ve birazcık geri çekilmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Bunun içinde de grafiklerinizde güncelleme yaparken gelen bir soru var. Grafiğim, ben güncelleme yaparken hocam diyor, bir gün diyor bakmadığınız zaman diyor her şey bir an değişmiş diyor. Bu birazcık alışkanlık işi arkadaşlar. Yani bir şey kaybettim kazandım olayı değil de birazcık da alışkanlık işi. Grafikleri sürekli güncelleme olayı. Mesela biz Serkan'la her pazar akşamı, pazartesi günü sizle olalım olmayalım fark etmeksizin bir alışkanlığımız var. Genel haftayı, genel ayı, her şeyin bir analizini kendimiz bakıyoruz ve saatler alıyor bu. 2-3 saat alıyor. Ama bu sayede O da fazla. hafta 2-3 saat. Bence iyi söyledin. 2-3 yani saat gene iyi söyledin. benim için 2-3 saat alıyor. Yani genel yapılara bakmak, yeni strateji oluşturmaktan bahsetmiyorum. Sadece Hı, geçtiğimiz haftayı analizini yaparak geleceğimiz hı, haftaya hı. yani hazırlanmak anlamında. Ama burada şöyle bir şey var. Bunu yaparken, trade alırken de sürekli söylediğimiz şey teyit almak. Belli bir teyit aldığınız kendi mekanizmanız, kendi stratejiniz yoksa çok zorlanırsınız. Yani bunun birinin Evren Hoca böyle dedi, böyle oluyor. Bu değil olay yani. O anlık trade'lerde özellikle lütfen buna dikkat edin. Çok fazla kişi eksi yazan pozisyonu eklemek ile kendine böyle bir alışkanlık geliştirmiş. Bunu lütfen kendinizin notlarınızı yazıp atın. Yani böyle bir şey yok. Yanlış trade olabilir. Yanlış trade'in öncesi ne zaman kesilirse, ne zaman stoplanırsa onu bırakıp yeni perspektife bakmanız çok önemli diye düşünüyorum. Onun dışında İstiyorsan sorular bir varsa Bitcoin o daha şeyimiz var daha tamam. yayında bir Bir şey diyeceğim. Bende saniye. yayın 13 dakikadır görünüyor. Nedense. Hatadır abi, o Hata değil mi? olur ya. Sıkıntı yok yani. Dijital Her bir şey. çağda çok çok normal. Ben şunu paylaşmak istiyorum. Bir saniye. Bir Vanguard tarihlerimiz geldi. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu arada. Evet. Anlat Biraz o tarihleri geldi. Ethereum'da kalmıştık. Şimdi Show on Stream. Ee, kanal içerisinde e, bunu ne zaman paylaştım? Hemen söyleyeyim size. 27 Şubat. 27 Şubat günü şöyle bir yazı yazdım. Master Degree bizim şu anda Trade Team içerisinde olan arkadaşlarımıza ücretsiz tanımladığımız bir indikatör. Ve şunu da kaldırırsam birazcık daha net görünecek. Bir saniye. Şunu kaldırıyorum. Pardon, onu değil. Şunu kaldırıyorum. Dedim ki arkadaşlar, Master Degree'de bir saatte kadar bir yapı değişimi var. Relong'ların çalışma ihtimali daha önceki zamana göre çalışma oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Swing olur mu bir fikrim yok ama denenebilir.
Peki nerede denenebilirim cevabını da terminaldeki verilerde görüyorum. 64.000'de yoğun bir bit emirler var. Orası ayrıca short trap'in olduğu yer ve ekstra konfirmalı daily support'un bulunduğu 63.170'te 3 gündür açık olan bir MPOC var. Ona çok da yakın olan Tier 3 yani yüksek kaldıraç açılmış 62.953'te Lix'te var. Özellikle Relong bölgesinde fiyatın tepkiye göre değerlendirme yapabilirsiniz. Konfigürünüze master ilgili low time frame olarak bakabilirsiniz. Kiyotaka.ai web sayfasında CloudCraft SR indikatörümüz var. Ücretsiz kullanabilirsiniz. TradingView'da CloudCraft SR indikatörümüz var. Ekstra olarak ona bakabilirsiniz. Terminalde sahip olan arkadaşlar da o bölgede oluşabilecek yeni trapler ve Depth of Market'te kontrol edebilirler diye bir yazı paylaştım. Ve sonrasında bunu paylaştığım 27 Şubat tarihiydi. Yani fiyatın 66.000 bölgelerindeydi. Son buradaki Relong bölgesinde 62.979'dan da tepkisini aldı. Buradan da tekrardan retestini yapıp hatta bugün de aynı şekilde aynı Relong bölgesinin retestini yapıp yükselişini tamamladı. Ayrıca burada bir oyun hareketi de yani bir hareket de verdik. Yani nerede kar alınabilir, nerede tek profitten alabilirler diye. Böyle bu şekilde bir grafik paylaştık. Yani özellikle Relong bölgesinde alınan long pozisyon yaklaşık %7.3 Scalp TP1. Scalp TP1 dememizdeki sebep bu alana Scalp TP1 dememizdeki sebep de şu yüksek yoğun pozisyonlar açtığınızda yani hacmi yüksek olan yerlerde riskinizi mümkün olduğunca minimize etmek için burada geçen zaman ve kazanç oranına baktığımızda bu arada bu gördüğünüz oyun tamamıyla evrene ait olan bir oyun. Bana anlattığını anlatıyorum. Aslında sen anlatırsan çok daha doğru olur Değil mi? ama Devam et. e, Ben çok güzel gidiyor. burası hani riski minimize etmek için ilk kar aldığımız bölge ve burada da %10'luk ilk karımızı alıyoruz bu oyunda. Yani %7.5'da neredeyse %7-7.5 oranında ilk %10 karımızı alıyoruz ama bizim aslına bakarsanız ilk kar almamız gereken tek profit bir bölgesi açtığımız hacime göre bu arada tabii ki de değişiyor. %9.5 olan %9.5 yükselişi yakaladığımız Relong bölgesinden ilk tek profit bölümü %20 alacağımız yer 69.239'du. Orada da zaten tek profitlerimizi aldık. Bunu da grup içerisinde de paylaştık. Buraya eklemek istediğim bir şey var mı Emre? Var, şöyle var. Şimdi fark ederseniz ki arkadaşlar o bahsettiğimiz birinci kar alım bölgesinden sonrasında nasıl bir reaksiyon görüyoruz ve geri çekilim yaşıyoruz. Şimdi siz eğer ki bir trade'e girdiğinizde böyle bir açı yapabiliyorsanız ve siz bunu takip eden bir tradersanız bu sefer ne oluyor? %10'luk zaten bir cebinize ilk karınızı koyduğunuz zaman bunun geri çekilimine göre isterseniz girişinize stop yazarsınız. İsterseniz o geri çekilimde o bölgede aldığınız tek profiti ya da karı tekrardan trade'inize koyabilirsiniz. Eğer yönünüzün o yönde olduğunu düşünüyorsanız. Kaldı ki bu senaryoda açıkçası birebir aynı şey gerçekleşiyor. Yani oradaki düşüş kaç Serkan? %3 mü? %3,5 mu? O ilk baştaki Hemen bakayım. scalp bile geldikten Şuradan. sonra kaç düşüyoruz? Ortalama söyle yani. %4. Biz ona %3 diyelim. Tamam mı? Hı %3 hı. tutturabildiğiniz. Yani geri çekilimde %3 geri çekiliminin aldığınız %10 karı geri koymak kadar güzel bir şey yoktur herhalde. Bunun konfirmesini gördüğünüz yerde daha rahatlatır. Bu nedenle aramızda çok fazla günlük trade eden o insan arkadaş olduğu için gelen sorularla birazcık bu stratejiyi üretiyoruz. Ben bunu kendim uyguluyorum. Çok çok uyguluyorum. Hatta bazen daha agresif de olabiliyorum. %10 aldığımın eğer hala volüm ya da o bölgede bizim sistemimizde eğer short trap'in yani orada tam düşüşün olduktan sonra hala shortlara basılarak baskı uyaran görüldüğü yerde tam tersi yöne yani yukarı yöne o bölgede tekrar ekleme yapıyorum ve bu beni mental olarak da rahatlatıyor. Neden mental olarak rahatlatıyor? Ben diyorum ki zaten diyelim ki %10'luk bir pozisyon aldım. %10'luk pozisyonumda işte %10 kalktığı için 110. 15 liramı cebime koyup böyle bir %3'lükçe geri çekilme olduğu zaman yine planıma bakıp konfirme bekleyip 15 doları tekrar eklediğim zaman bu yapılan kalkışta ikinci gelişte aslında bütün oyunu beklediğinizden çok daha fazla kar almış oluyorsunuz ve hala riskiniz azalmış oluyor. Çünkü girdiğiniz yer çok aşağıda. Böyle bir avantajınız var. Bu her zaman tutacak diye bir şey yok. Bu nedenle de TP1 aldığınız zaman en azından kendinize diyorsunuz ki ben entry stop yaparım, girişime stop koyarım.
kafam rahat. Ben cebime koymuşum günlük kârımı derim. Geçeriz. Ağzına sağlık. Bir su Yazık iç. size anlatayım diye. Okay, Bitcoin tarafını anlattık diye düşünüyorum. Bir de Ethereum'daki Vanga'ya bakalım. Ki bence bugün Vanga gayet hissedildi bu haftayla itibaren. Ama önemli tabii ki birazcık daha tüm zaman dilimleri de önemli. Ama Vanga'nın verdiği tarih de en azından Ethereum'un bu hareketi yapmış olması bana sorarsanız çok çok değerli. Bence de. Ve burası 2 Mart haftası, 9 Mart haftası ve sonrasında da 16 Mart haftasıydı. 2 Mart haftasına girdiğimiz anda pazartesiyle beraber gene tarihlerimiz şu an için iyi bir başlangıç yaptı. Çalıştı demeyelim. Çalıştı demesi için bizim 23 Mart'ta bunu konuşabiliyor olmamız lazım. Ama iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Değil mi Evren? Bence de. Yani dediğim gibi benim planımda bir kere daha fitilli bir Hı düşüş hı. yaşanıp ondan sonra devam etmesi perspektifindeyim ama Manga'ya bulunduğumuz göre bu dediğin 9 Mart'ta olabilirse olur gibi bir aynen. durum var şu Yani anda. zaten ben şeyi soracaktım Serkan arkadaşlarımıza dinleyenlere de paylaşmak için. Bu Vanga dönemimiz bittikten sonra diğer bölgeye Hı kadar hı. ne kadarlık bir zamanımız var? Ne kadarlık bir zaman ortalama? Ortalama ne kadar bir zamanımız var? Bir 126 gün gibi bir zaman var. Yani Yani 3, yaklaşık 6, 9, 3,5 ay. 12, 4 ay. 3,5-4 ay. Anladım. Hı hı, Toplam 3,5-4 bu ay. Yani bu tarihin başlangıcında okey. Evet. Yani bunların Psikolojine imkanlarını kadar. görebileceğimiz ve birlikte sizlerle birlikte bizler de aynı şekilde aynı şeyleri takip ediyoruz. Elimizden geldiğinde de e, bilgilendirmeyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Peki nasıl gidiyor Serkan? Bu hafta artık başladın mı trade'lerine? Terminali kullanıyor musun? Ben terminali kullanmaya başladım. Ben ekranlarımı kurdum abi. Yani şu anda var ya bir silah çıkarttım ortaya. Yani sana şöyle sen biliyorsun da arkadaşlar da bir şey olsun diye anlatayım. Şimdi arkamda bir tane projeksiyon var şu an kapalı. Bir tane arkama projeksiyonum var. Zaten net bir şekilde görüyorum onu. Ondan sonra sol tarafımda bir tane ekranım var. Dikey. Oraya 3 tane deskop koydum. İşte S&P'yi görüyorum. Yani Amerika'yı görüyorum. Altının gümüşü görüyorum. Sayfayı çektiğinde neyi görüyorum? Bu söyleyeyim. Bitcoin. Sayfayı çektiğimde total marketleri görüyorum. Ethereum, Bitcoin şeyi görüyorum. Tether dominansını görüyorum ki bence Tether dominansından da bir ufaktan bahsedelim. Çünkü Tamam. önemli bölgedeydi. Sonrasında şeyi görüyorum. ExoChart'ımı görüyorum. Burası zaten 3 ekran. Burada kodlamaları, terminalleri, seninle konuşmamı, kanalla konuşmamı, WhatsApp'ımı, şu bu burada zaten büyük işi bitiriyorum. Burada gene 3 tane ekran koydum. Yani bir ekranım var ve 3 tane ekran var. Burada işte high time frame'de Bitcoin'i görüyorum. Sayfayı çektiğimde low time frame'de görüyorum. Sonrasında da bir takip ettiğim bir web sayfası var söylemeyeyim. Ona bakıyorum. Burada bir bilgisayarım var gene. Orada şeylere bakıyorum. Ethereum'lara Keşke bakıyorum. 8 tane Bu gözün olsa. tarafta aynen bu tarafta Bookmap'i takip ediyorum. Ayrıyetten terminaldeki Dev of Market'i takip ediyorum. Ee, yani bence Daha ne bence olsun? hazırım. Bence hazırım. Hadi bakalım. Umarım senin için de çok güzel gerçekler olur. Yo Ee, ben hype'ı güzel longladık. Hype'ı güzel shortladık. Hani terminalin içerisinden bahsediyorum gelenlerden. Bitcoin'i evet, gene güzel longladık. Gene terminal içerisindeki orası şimdi gene terminalle gösteririz. Orası bir short trap bölgesiydi. Ayrıca balinaların yoğunlaştığı bölgeydi. Zaten hani yayının başında bahsettik orada çok yüklü bir Bitcoin alımları geldi. Tabii Glassnode verilerine göre tabii ki konuşuyoruz şu anda. Orada yüklü bir alımlar geldi ki hani bayağı da başarılı gidiyoruz. Ki dün terminal kullanıcılarıyla beraber, beta kullanıcılarıyla beraber ya da öyle söyleyeyim Early Bird'den e, elde eden ya, arkadaşlarımızla bir yayın yaptık ve bayağı da aslına bakarsan verimli geçti, güzel geçti. Anlamadıkları bazı konular vardı. Birazcık daha onlara şeyi anlattım. Yani okey bu terminal aslına bakarsanız bir market maker'ı anlama kılavuzu olarak düşünebilirsiniz diye üzerine birazcık daha yoğunlaştım. Neyi var. hareket ettiğini, neye göre hareket ettiğini anlatmaya çalıştık dün yayında. O da güzel, verimli bir yayındı. Yaklaşık 2 saat falan sürdü o da. Çok güzel. Peki Serkan aslında diyeceğim şu. Madem bu kadar data ve
perspektif görebileceğimiz enstrüman kullanıyoruz. Hı Dilersen hı. ve terminal üzerinde baktığımız şeyleri gösterelim. İstersen açabilirsin. Onların üzerinden de Seninki kapalı bu yorumlayabiliriz. arada. Benim şu anda bu ekran dışında hiçbir şeye geçemiyorum. O yüzden korkuyorum yayın kapanacak diye. Google Chrome bir anda dönüyor böyle yukarıda. Allah Allah. Okey. Tıklarsam Bana kapanır mı geldik. diye. Yani açılırsa. Kapanırsa gelirsin ya. Ne olacak? Çok önemli değil. Okey, deneyeyim mi? Dene. Dene abi. Ş- Tamam. Geldi. Süper. Harika. O zaman bir ekran paylaşırsan sen terminali. Ben ama kendi sesimi duyuyorum. Çünkü Ha, terminalde yayın açık. terminaldeki O yayın. yüzden. Anladım. Bir saniye, o zaman şöyle yapalım. Böyle koyalım. Tamamdır. Şimdi geldi mi? Yes. Harika. It's Şimdi online. birinci olarak özellikle Bitcoin ve Ethereum üzerine açıkçası bazı şeylerden bazı alert şeylerimiz de geliyor tabii ki. Bu büyük pozisyonlarla ilgili. Ama benim esas bahsedeceğim örnek vermek isteyeceğim şey esas Ethereum'daydı. Şimdi arkadaşlar, bizim takip ettiğimiz tabii ki herkesin grafiğinde kullandığı şeyler daha farklı ama benim en önemsediğim şeylerden bir tanesi geçtiğimiz haftanın ve özellikle ay kapanışları geçtiğimiz ayın dataları. Bunun da olduğu yerde geçtiğimiz ayın Value Area Low'u, yani ortalama olarak 1900'lerdeydi. POC'si neredeydi? 2060'taydı ve VAH olarak da 2130 bölgeleri. Şimdi bugünkü mesela harekette ve burada aldığımız reaksiyonda biz biliyoruz ki biz, yani kendi içimizde bunu sürekli konuşuyoruz aynı zamanda. Bizim genel olarak baktığımız, yaptığımız, yarattığımız yani sistemlerde burada değişiklik var mı? Bu bölgelerde bir değişiklik oluyor mu? Ya da bu kadar hızlı kalkışların gerçek olup olmaması ile ilgili. E, Terminal üzerinde benim kullandığım yapılarda hem open interest hem de likidasyon level'larının nerede olduğunu, özellikle son bir haftalık nerede olduğunu genelde bu şekilde inceleyebiliyorum. Bu şekilde incelerken de fark ettim ki buradaki boşluğun olduğu yerde, yani 2050-2070 bölgesinde, bu boşluğun olduğu yerde aynı zamanda likidasyon seviyeleri de patlayan insanlar da olacak, likit olacak insanlar. Bu durumda o bölgeye geldiğinde open interest'te ne gördüğümle ilgili başka bir hedef varsa, başka bir neden varsa da bunları kurgulayarak yapıyoruz bazı şeyleri. E, Mesela tabii ki Serkan'ın mesela kullandığı şekilde farklı olabilir, başka arkadaşlarımızın. Bir de bizim sistemimizin içinde de takip etmemiz gereken ve artık dikkat etmemiz gereken hat oldu dediğimiz bilgilendirmeler var. Çok da avantajlı oluyor. Biz bugün neyi biliyorduk? 15 gündür bulunan ve hala alınmamış olan 70.250 bölgesindeki Naked Point of Control ve onun üzerindeki nedir bu? Bölge olarak diyorum yani aslında. Daha önceden gelen, yani bu aylık olarak baktığımız Value Area High dediğimiz bölgenin de 70.800'de olması. Şimdi niye bunu söylüyorum size, ne önemi var? Şu anda biz bu fiyatı değiliz ama ben Bir şey bu daha bilgilere söyleyeyim. sahip olduğumuz. Orada bir de likit de var abi. Yani o likiti temizleyemedi şu anda bu yükselişte ama Tier 3 ayrıyetten yüksek likit de var aslında bakarsan. 2'dir aslında orayı kalkıyor ama o likiti bir türlü alamadı. Evet. Buradaki gördüğünüz sarı çizgiler olan bölgelerde de likiditenin oluşumu. Bunların tabii ki böylesine hızlı bir kalkışta genelde olabilme ihtimalinde, yani bu arada hani belki Bybit'te ya da başka olmayabilir ama bazı exchange'lerde bu alınmış da olabilir Serkan. Yani Evet, aslında evet, öyle de evet. diyebiliriz. Çok Front da run da olabilir. Hı hı. yani bence alınmıştır başka şeylerde, exchange'lerde. Eğer sen de bakabilirsen Hı hı. 7100'ün Hı üzerine hı. atmış olan var mı diye, kesin vardır Hı diye hı. düşünüyorum ben. Bu onun Bakıyorum. da aggregated olarak, yani toplu olarak bir şey oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu kadar kalkış var, bu kadar düşüş ne olacak ki? Arkadaşlar, günlük trade'lerde bahsettiğiniz sadece geçtiğiniz günün low'undan geçtiğiniz günün high'ine kadar bile, yani sadece burayı bile kendinize trade ekranı bulsanız %2,5-3 veriyor. Bu çok büyük bir avantaj. Buna sahip olduğunuzda trade'e girdiğiniz
ya da perspektif olarak değiştirmek istediğiniz bias'ınız varsa size başka nedenler veriyor. Haftalık kapanışta bu haftalık kapanışın aynı zamanda destek olabilmesi, günlük kapanışın bu bölgede destek olabilmesi bana dedirtiyor ki o zaman evet bu realite gerçekse benim burada belki 70 bini kadar değil ama en azından ne bileyim 67 bini kadar bir trade'im var diyebiliyorsunuz. Bununla beraber kullandığımız üst taraflardaki gadgetlarımız var. Bunların hepsi belirli datalardan gelen Fear Greed indeksimizin de olduğu, daha önceki nerede olduğumuz, şu anda nerede olduğumuz ve alfa sinyalimiz olarak da kendi imbalans indeksimiz var. Bunların birleşmesiyle zaten bir şeylerin daha başarılı ve net olduğunu görebilirsiniz. Kendinizi belirleyebilirsiniz. Özellikle terminali kullanmak isteyenlerle ilgili ya da bununla ilgili bilgi almak isteyenlerle ilgili gelen mesajların birkaç tane belirtisi olsun diye. Peki Serkan sen genelde terminalde neyi kullanıyorsun? Neye önem veriyorsun? Onu göstermek ister misin? Benim daha çok hani tabii ki de birçok dataya bakıyorum. Yani Hı hı. hepsini kullanıyorum. Hepsi benim çocuklarım. Hepsi benim çocuklarım. Ekranı kendime çeviriyorum izninle. Tam da Tabii ki. aslında onu gösterecektim. Tam da ne okey tamam. Peki geçtim kendimi. Burada da birazcık daha takip ettiğim konu pozisyonlardaki yani pozisyonları takip ediyorum ve piyasanın nereden kalkabileceğini, nereden tepki alabileceğini, nereden edebileceğini canlı verilerle takip etmeye çalışıyorum. Şimdi traderların zaten %80'i %90'ı Fibonacci ile trade ediyorlar. Ve bununla ilgili bir sürü strateji de var. Cem bir like verme bir dur Cem. Ee, şey her like'a bildirim geliyor ya telefonda. Şunu bir don't disturb mod alayım. Şöyle ha, farz et ki şöyle bir çiziyorsun. Bir fib çiziyorsun. Yani buradan başladın. Buraya kadar fib çizdin. Bu fibin yayında da dün bahsettim. 618'i var. 66'sı var. 7'si, 786'sı, 886'sı, 1272'si, 1618'i. Var Allah var değil mi? Yani bir sürü veri var. Fakat bu fibleri yani sen diyorsun ki ben işte bunun go'larından yaparım. Nedir adı? Shortlarım ya da longlarım gibi matematik yapıyorsun. Ama sen hayali bir şeyin üzerinden gidiyorsun. Hani burada şöyle bir şey vardır olarak düşünüyorsun. Ama işte bu terminalde senin kendi geliştirdiğin hani bu Elliott da olur, bu PA de olur, bu sadece fit hareketleri de olur, Bollinger olur artık neyle trade ediyorsan bu sana canlı veriyi ortaya çıkarıyor ve diyorsun ki sonuçta bunda bir kendi içerisinde bir mantığı var ve Tabii. diyorsun ki ha okey burada şu şekilde pozisyonlar var ben deneyeceksem burada deneyeyim diyebileceğim bir nokta. Mesela Hype'tan hemen bir örnek vereyim. Bir saniye şunu bir kaldırayım. Mesela Hype'tan bir örnek vereyim. Hype'ın bugün şu anda anlık olarak reddediği yer burası bir short bölgesi ve fiyat tekrardan long bölgesine kadar yani burada 23 milyon dolarlık açılan long bölgesine kadar geri çekilmiş. Ayrıca Bull Bear Trap scalp bölümümüz var. Buradan da canlı olarak şunu takip edebiliyoruz. Bu birazcık daha kısa vadeli günlük hani nerede işlem açabilirim, nerede long'a dahil olabilirim birazcık daha yakın perspektifteki hareketi. Burada da şunu anlatabilirim size. Okey fiyat 38'e kadar gelmiş. 38'den geri çekilmiş ve burada tam 25.85 ile 26.41 bölgesinde yaklaşık 3 milyon dolarlık bir short açılmış. Tamam mı abi? Ve burada buradaki longlar birleşmiş. Ve bize diyor ki buradaki hareket bu bir fiyat buraya geldi, burayı test etti ve market maker şunu söylüyor. Bak yani tablo yapıcı ya da hani hype'ın başındaki. Ben tekrardan 26'yı test ettim. Sana çıkış için bir fırsat veriyorum. Buradan oyundan çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorum deyip bir de %74 pozisyonu arttırmış. Gerizekalı. Sonra, sonra bakın bu çok basic anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında okey fiyat bir yukarı atmış. Demiş ki bak oğlum Akıllı ol. akıllı ol. Bak hani çıkacağım yukarı paranı almak istemiyorum senin demiş. Orada gene pozisyonlar yükselmiş. Sonrasında demiş ki market maker tablo yapıcı tamam ben yukarı doğru gidiyorum sen ne yapıyorsan yap demiş. Özetle anlatmak istediğim konu şu. Market maker tablo yapıcılar birazcık daha
büyük açık olan pozisyonları trap etmeye çalışırlar. Yıllar hani birçok yerde görmüşsünüzdür. Şu anda Footprint inanılmaz popüler. Footprint içerisinde işte Bidesk verisinde alış satış bölgelerindeki trapleri yakalayıp işte buradan long buradan short dediğiniz bir sonuçta bir trade stili var. Ve bu trade stilinin grafiğe dökülmüş halini aslına bakarsanız görüyorsunuz. Yani buradaki burada fiyatın daha önceden trap edildiğini net bir şekilde grafik üzerinde alışılagelmiş TradingView lightweight üzerinde, lightweight deniyor buna. TradingView chartı üzerinde bunu görebilmenizi sağladık açıkçası. Birazcık daha bizim yaptığımız konu buydu. Burası bir TradingView kullanma bölümü değil. Burası sadece alışılagelmiş olan bir TradingView aracını kullanarak size bir veriyi sunma aracı gibi düşünebilirsiniz ki ileriki zamanlarda buradan trade'lerde alabileceksiniz. Şu anda işte konuşma aşamasındayız gibi bir durum var. Ve Evet. sonrasında işin şu tarafına geleyim. Okey, buradaki short bölgesinden trap oldu. Bu abi buradan çıkmadı. Fiyat yukarı doğru gitti. İlk tepki aldığı yer, farkındaysanız bu arada long traplerin olduğu yer. Çünkü burada da longlar aynı şekilde trap olmuştu. Sonrasında bu bölgeyi kazandıktan sonra şu anda da 32.15 ile 32.75 bölgesinde tekrardan buradaki long trap'ler vardı. Hatta şu an fiyat geri çekilmesiyle %30 korktuğu için de pozisyonlarını kapatmış. İstediğini yavaş yavaş şu anda tablo yapıcı market maker alıyor diyebiliriz. Tabii ki burada kendi içerisinde birçok daha konfirmeler de bulabiliriz size. Ama sadece bull trap, bear trap'in ne olduğunu, burada nasıl kullandığımızı anlatmak adına da benim de en çok kullandığım data olduğundan dolayı bunu göstermek istedim ve hani en basiti mesela çok hani Bitcoin, herkesin hakim olduğu Bitcoin tarafından bahsedersek de burada bir whale trap'leri göstermek istiyorum ki her yayında zaten gösterdim. İşte fiyatın şu anda anlık olarak geri çekilimindeki bölgeler buralar. Burası da 61.800'de 63.600 bölgesiydi ki zaten bugün tekrardan test ettiği, geçen hafta test ettiği bölge bu alttaki bölgeydi. Buradan tekrardan tepkisini aldı. Burada da hatta %1,5'luk bir azalma olmuş. %1,7'de shortlarda bir yükseliş olmuş. Ve fiyat şu anda tekrardan yukarı doğru inmelenmeye çalışıyor. Yani daha önceki yayında da söylemiştim. 72.200, 73.900 bölgesi tekrardan test edilir mi? Oraya kadar gider mi? Bu bölgenin üzerinde kalır mı, kalmaz mı? İşte biraz evvel de bahsettiğim o Kumançu'daki verilerle beraber birleştirdiğimizde işte bir oyun planı ortaya çıkarıyoruz deyip bu tarafı sonlandırayım. Bir şey daha çok özelim söylemek istiyorum Evren. Tabii. Şu anda hot olan elimizde Near var. Near'da bugün bizim terminalimizde ön plana çıkan, baktığımız altcoin'lerde ön plana çıkan coin'lerden bir tanesi. Crowding Lights buradaki hareketi yakalamış. Buradaki hareketle beraber yüzde kaç yükseliş yapmış? Buradan şu şekilde bakarsam %8,9, yani nerede %8, %9 bir hareketini yapmış. Bence bu da gayet şu anda başarılı. Şu an için, bugün için bana sorarsanız mükemmel bir veri diyebilirim. %8, %9 mükemmel. Yani şuradaki hareket başlamadan önce biz bu şeyi alıyoruz. Bildirimi alıyoruz. Bu bildirimle beraber sonrasında %8, %9 yukarı gitmesi bence gayet başarılı. Doğru diyorsun. Okey. O zaman var mı acaba sorular? Birkaç soru gelmiş. İstersen onlara da bakabiliriz. Hı hı. Hangisi? Mart ayı sonunda doğru VIX'te büyük yükseliş ile çoğu üründe satış olabilir mi sizce? Fantomlar yanmadı hocam, değil mi? Bir tane soru var. Hı hı. Ben açıkçası VIX'i takip eden bir insanım. Çünkü stok markette benim için bazen önemli realiteler yaratabiliyor. Birazcık daha büyük zaman dilimine bakıyorum orada. Onu şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunda da VIX'e de aynı şekilde günlük açayım. Ben Bölgesel grafik olarak açtım grafiğini. aynen. Bölgesel olarak zaten hatta bugün test edilmiş olan bölge
25 bölgesi daha önceden belirtilmiş, alarmımızın çaldığı bir yerde. Ben genelde VIX'e şeye dikkat ediyorum. Hani buradaki bana çok büyük bir trade opportunities imkanı falan verdiğini ben düşünmüyorum. Sadece önemli kritik büyük bölgelerde tepe ve dip bölgelerini kendime bir alarm seviyesi olarak kuruyorum. Ama yani çok fazla buna bakarak sorduğunuz sorunun çok büyük şeyi yok. E, yön verebilecek bir yapısı yok. Yani bu direncin gördüğü bölge, bunlar tesadüf tabii ki değil. Daha önce yaşanan şeyler ama çok fazla VIX'e bakarak bir şey bulabileceğinizi ben düşünmüyorum. O yüzden bunu birinci olarak söyleyeyim. Daha çok işte US 500 analizi yaparsan bunu ortaklaşa bakabileceğin noktada da genelde Bitcoin daha öncesinde o hareketi yapıyor. Ona göre de belli bir korelasyon sağlayabilirsin diye düşünüyorum. Hiç açık işlem olmayan biri BTC'de hangi yöne işleme girebilir? Şimdi bunu sizden Ya, başka kimse ya, bilemez. Bu bir. aynen öyle. Bunu kimse bilemez. Sizin ne yönde girebileceğiniz konusunda. Şimdi ben ne yaptığımı ya da ne açıdan baktığımı size söyledim. Az önce çok konuştuğumu düşünen arkadaş soruyor bu soruyu. İstersen sen cevapla. Ben çok konuşmuş olmayayım. Ya ne alınma abi, Hadi konuşma, bakalım. gözünü seveyim. Hadi bakalım. Madem çok konuşuyorum, hadi bakalım. Konuşmuyorum lan. Şaka yaptım da. Küstürdünüz. Yok canım, estağfurullah, şaka yapıyorum. Şimdi benim düşündüğüm, perspektifte olduğum şey, bir kere pozisyon geldikten sonra arkasını yakalamaya çalışırsan terste kalmaya da pozisyonun toplanma ihtimali daha yüksek. Eğer ki bu range'i trade ediyorsan e, flash adam, eğer bu range'i trade ediyorsan buradaki bölge, en azından bu range'in içinde gidip gelmesini bekliyorsan, trade yapmak için olay başka, yatırımcı olmak için başka. Ama benim baktığım ve spot olarak değerlendirdiğim şekil pardon 68 ve 60.600 bölgesinden aldığım, değerlendirdiğim imkan beni o 64 bin dolar ortalamasına getirdi. Bu ortalamayı birazcık daha düşürebilmek istediğim için ve son dalganın son test edebileceği bölge olduğu için ya bu bölgeyi beklerdim, 56-58 bin bölgesini beklerdim. Tabii ki kendi kararın. Belki de kaçmış da olabilir. Burası da çok güzel bir kalkıştır. Test etmiştir. Devam edebiliriz ama benim yapacağım şey olurdu. Ya da eğer ki buranın altına düşeceğini beklemiyorsak, iki kere test ettiğini düşünüyorsan da en azından 65.600 bölgesine geldikten sonra kalkışını beklersin diyebilirim. Ama hiç işlemin olmamasını da kendine sorgulaman lazım diye düşünüyorum. Çünkü trade etmek mi anlamında işlem konuşuyorsun, yoksa spot yatırımcı olarak mı düşünüyorsun? Onu bilmediğim için çok bir şey söyleyemeyiz. Zaten bizim kimseye bir yatırım tavsiyesi vermek gibi yükümlülüğümüz ve hakkımız yok. Bu nedenle kendi yaptığımız, zaten eğer grubumuzdaysanız da sizle çok net bir şekilde paylaştıklarımızı göreceksinizdir diyeyim. Senin var mı herhangi bir ekleyeceğin bu konuya? Yani benim herhangi bir tavsiyede bulunma gibi, dediğin gibi, bir lüksümüz yok. Bununla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Başarılar diliyorum. Yarışmacılar başarılar. Yani yayında bence birçok şekilde kendi perspektifimizi, ne yaptığımızı, ne ettiğimizi çok net bir şekilde anlattık. Bence de. O yüzden çok, hani, şu anda bir şey söylemek doğru değil. Kesinlikle. Yani bir Okey. direnç bölgesinde olduğumuzu, aynı zamanda totalde de aynı şekilde yaşadığımızı, bunun farkındayız. Benim ama genel büyük oyunda hedeflediğim şey bu şekilde. Burada gördüğünüz grafik En gibi. Yani en ben buradan en kötü bekliyorum, yani buradaki low bölgesini korkutacaklarını ve bunun içinde güzel bir imkan yarattıklarını, buradan eğer ki reaksiyon daha kuvvetli olursa buradaki açıdan longları bir üzme operasyonu yapıp önce böyle gelip sonra inip aşağıları kadar test edebileceğimizi, buradan sonra belli bir şekilde en azından retestini, relongunu verip ondan sonra gidecekse gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım. sadece soracağım soru şu olurdu: 62.000, 63.000, geçen hafta söylediğimiz yayını izlediğini biliyorum çünkü geçen hafta da sorusu vardı. 62.000, 63.000 bölgesinde neredeydin de şu anda işlem soruyorsun diye Korkuyor. soruyorum. Yani Flash korkuyorlar adam. tabii. Hani bence korktukları için oluyordur. USDT dominansı baktık mı acaba? Serkan Hocam onu da Bakmadık. bakalım diyordu. O sırada Hı PC dışına hı. kalkmıştım. Sende var mı?
Evet, Ama var bende. Hemen baktığım çok bir şey değil o yüzden ya. Açsam da bir şey görmeyeceksiniz. Boş. bir saniye. Boş. Ben USDT. bakmamayı tercih ederim ama o benim kendi tabii Hı ki. hı. Ya ben de bu arada ben de bakmayı tercih etmiyorum parantez içerisinde. Çok Ama baktığım bir sen şey güzel değil ama fakat sen güzel şey yakalıyorsun abi öyle değil mi? evet, Yani evet senin yakaladım Ethereum, burada. Hı hı. BTC ve USDT dominansta 2-3 tane yakaladığın trade çok büyük avantajı oldu. Yalan söylemeyeceğim. Evet, Ben sadece kesinlikle. alışkanlığım olmadığı için. Şimdi bu Tether dominansı bu grafik uzun zamandan beri olan bir grafik. İlk defa izleyenler için söylüyorum. Yani ben bu grafiği tahmin ediyorum 2023 sonlarına doğru falan yapmıştım. Ee, O zamandan beri de aynı grafiğe bakıyorum. Birazcık daha detaylandırayım. Burası bir düşen trend kanalıydı. Trendline'dı. Bu bölge şu an yani 6.42 ile 6.69 bölgesi ni kaybederse Bitcoin'de scalp'ı swing'e çevirebilecek toplama bölgesiydi. Ama bu söylediğim tabii 11 Mart 2024'tü. 11 Mart 2024'te de burası da 10 Ocak 2022 yükselişin retest bölgesiydi. Yani buradaki yükselişin retest bölgesiydi. Burası eser olarak çalıştı, support olarak çalıştı pardon. Burada da gene bir yükselen bir trend vardı. Yükselen trendini kaybetmedi. Sonrasında bu bölge ara karar bölgesiydi. Burası destek oldu. Düşeni kırdı. Düşeni kırdıktan sonra da Bitcoin ve altcoin toplama bölgesi diye benim adlandırdığım yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık ve haftalık resistance olan 8.77 bölgesinin biraz daha üstüne atarak 9 bölgesinde test ederek Tether dominansı geri çekildi. Burası da bizim zaten gördüğümüz 59.000 bölgesiydi. Yani uzun perspektifte bu şekilde bakıyordum. Buranın üzeri yok bende açıkçası. Bu bölgenin üzerinde ne olur ne biter bilmiyorum. Aslında büyük hareketin de reshort bölgesiydi. Kendimi bu şekilde adlandırdım bu bölgeyi. Bu bölgeyi defalarca test edeceğini düşünüyorum. Bu bölgenin çok üzerine atacağını düşünmüyorum. Ee, Bu bölgelerde birazcık daha takılıp buradaki hareketlerin düşen tepelerle beraber uzun bir dönemde e, şey yapacağını, nedir adı, test edeceğini, bu bölgelerde takılacağını, yani fiyatın işte 6.60'lara kadar geri çekilip yine buradaki SR bölgesine sekip üstü bir kez daha test etmesini, yani şuradaki hareket gibi, hatta burayı kopyalarsak ortalama diyelim, hani hayali olarak bir şeyden bahsediyorum bu arada. Neredeydi şu bizim şey Ee, kopyalama neyin içindeydi Evren? Kullandım. Şey Kopyalama. bar charts diye geçiyor. Bakayım adına. Aa, Ben eyalet çizgiler miydi? Çubuk modeli miydi? Çubuk modeliydi galiba, değil mi? Aynen. çubuk Çubuk modeli. modeli diyelim. Yani şurayı şöyle verelim. Hani ortalama, çok pardon. Şunun gibi bir şekil, çok da güzel oturdu. Bana sorarsan çok da güzel oturdu. Hani bunun gibi de bir şey olabilir diye bekliyorum yani. Birazcık zaman alacak ne yazık ki. Sadece şu alan burası e, yaklaşık 490 gün sürdü. Hani kafanızda birazcık da öyle canlandırın. Ee, O yüzden Tether dominansını da hani bu şekilde takip ediyorum, işin özeti. Bitcoin'in de birazcık daha zamanının olduğunu düşünüyorum. Anlaştık. Burada ekleyeceğim. Burada belki sakın ekleyeceğim bir şey yok. Okey. Bunu da hide on stream diyeyim. Fantomlar yanmadı hocam değil mi diye sormuş Tanju. Tanju, fantomlar yandı mı yanmadı mı emin değilim ama yani %95 oran geldi. Hani kafanda öyle düşün. Yanması için işte %100 olması gerekiyordu. %95 gibi bir alandan döndü. Hani bana sorarsan şu anki harekete baktığımda yanmış olarak adlandırabilirim en azından 60.200 bölgesinde, ki benim de şu an oradan halen daha longum açık. Harika. Bunu O zaman söyleyeyim. genel olarak Sonrasında makroyu hı hı. konuştuk. Şey konuştuk. Ee, Benim aynen notlarımda abi. başka bir şey kalmadı ama Benim notlarımın içerisinde şey var abi. Cuma günü non-farm payrolls var. Bu haftanın yıldızı tabii. orası. Ee, Onu Cuma gününün değerli olduğunu, 6 Mart'ın önemli olduğunu söyleyebilirim. Ee, Ve ayrıyetten bir de işsizlik oranı da açıklanacak. Eğer yükselirse de Fed'in baskısı da artacağını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Ee, Ve notlarımda şey yazmışım. Ee, Non-farm
payroll sadece istihdam rakamı değil, yıllık benchmark revizyonu da var. Bu revizyon geçen yılın verilerinden 1.000.000 veya daha fazla iş silebilir. Yani aslında sandığımızdan çok daha fazla, çok daha az iş yaratılmış olabilir. Bu gelirse piyasada çok sert tepki verir diye notlarımı almışım abi. 2 hafta önce bundan bahsetmiştik aslında birazcık Hı da, hı. Fed'in bazı dataları yanlış okuduğu ihtimalinden bahsetmiştik arkadaşlar. Hı hı. Hı Bu hı. da onlar arasında, geçen yapılardan bir tanesidir Hı diyebiliriz. hı. Aynen. FOMC 17-18 Mart'ta bu bizim gene Ethereum tarihlerimiz 9 Mart, 17 Mart tarihlerimize uyuşuyor. Şans mı, kader mi, ona göre mi yapıyorsunuz hocam bu indikatörü diyebilirsiniz. Değil. Tamamıyla matematikte yapılmış olan bir indikatör bu. Denk geliyor. Demek ki önemli tarihler gene işte 9 Mart ve 16 Mart haftası. Onu söyleyebilirim. Özetle işte Mart ayı belirleyici olacak arkadaşlar. Hem non-farm payroll hem FOMC savaşın gidişatı. Yani yayın başlığında bahsettiğimiz gibi acaba Mart ayı Şubat'ın intikamını alacak mı ki şu anki görüntüde alacakmış gibi bir durum da var. O yüzden bu yani makro tarafta evren zaten takip ediyordur Hürmüz Boğazı'nı, hareketlerini. Orada ne olacak, ne bitecek bunlar çok önemli. İkisi birlikte de kötü giderse zaten senaryolar tamamıyla değişir. Kapanış olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ramazan'ın ikinci haftasındayız. Sabırlı olun, disiplinli kalın. Market zor ama Ramazan bize sabrı öğretiyor. Tam da piyasanın istediği şey birazcık daha bu. Bundan sonra biliyorsunuz hani her hafta pazartesi günü buradayız. İftardan sonra sizleri her pazartesi günü saat 9 bazen değişebiliyor 9 9.30 10 ama en erken 9'da buradayız. Eee, artık ne diyeyim dualarınız kabul olsun diyeyim. Amin. Yani, abi verebileceğimiz, hani, iyilik mesajından başka bir şey olamaz. Umarım bu savaşların bir an önce sona ermesini, ve, sağlıklı, huzurlu herkesin yaşamasını diliyorum. Dünyanın bugün, hani, en çok ihtiyacı olan şey bence daha fazla güç, daha fazla silahtan daha önemlisi bence sağduyu. Eee, Bu yüzden de umarım bir an önce barışın sağlanması için ellerinden geleni yaparlar. Sizler de kendinize dikkat edin. Bir sonraki haftaya kadar eğer ki hafta arasında daha farklı gelişmeler olursa da elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Yayınımıza like vermeyi, bizi takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, kalp atmayı, bizi sevmeyi hiçbir zaman bırakmayın deyip kendinize çok iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere Hoşça kalın. arkadaşlar.